Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte kolay seviye, tabi amigurumiye yeni başlayan arkadaşlarımızı da unutmayalım. Çünkü tariflerimin birçoğu biraz zor seviye. Fakat amigurumiye yeni başlayan, yeni tanışan hanımları da unutmayalım. Onlara da arada minik tarifler vereceğim. Kolay amigurumi, şirin amigurimiler öreceğiz birlikte. Umarım bu tarifimi de beğenirsiniz ve yorumlarınızı, beğenilerinizi bırakmayı unutmazsınız. Ben de çok mutlu olurum. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi biraz kullanacağımız ipleri anlatacağım. İp kombinasyonunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben parçaları rahat seçebilmeniz, görebilmeniz için her parçayı farklı renklerde seçmeye gayret ettim. Daha net görebilmeniz için bu renkleri kullandım. Siz tercih edeceğiniz, istediğiniz, zevkinize göre sevdiğiniz renkleri kullanabilirsiniz, kombin edebilirsiniz. Saçındaki çiçeği, gagası, gövdesi, kanatları için 4 farklı renk ip kullandım. Ayrıca göz işlemesi için de siyah iplik kullandım. İplerimizi temin edelim. Evdeki iplerinizden de örebilirsiniz. Yani elinizin altında bulunan renkleri kombin ederek de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Ben ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yavaş bir anlatım sundum sizlere. Dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlarımızı da düşünerek aranızda profesyonel olan arkadaşlar varsa da biraz uzun tuttuğum için videoyu çok yavaş anlattığım için sıkılabilirler. Kusura bakmayın diyorum. Şimdiden yine de herkesin zevkle örebileceği bir kuş olduğunu düşünüyorum. Hepinize keyifli ve zevkli örmeler diliyorum. Şimdi dilerseniz hep birlikte örmeye başlayalım arkadaşlar. Örgümüze yeşil iple başlayacağız. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6 sırayı birleştireceğim ve bir zincirle yeni sıramıza geçiyoruz. İkinci sırada her zincir içine bir tane arttırma öreceğim. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 sırayı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sırama geçiyorum. Bu sıramızda toplam 12 adet sık iğne olmalı. Sıra 3. Bir sık iğne öreceğim. Bir tane arttıracağım. 1 2 bir sık iğne, bir arttır, 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 bir sık iğne, bir arttır. Sırayı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sıraya geçiyorum. Bu sıramızda toplam 18 adet sık iğne olmalı. Sıra 4. 2 sık iğne, 1 2 bir arttır, 1 2 2 sık iğne, 1 2 bir arttır, 2 sık iğne,
Bir arttır. 2 sık iğne. Bir arttır. 2 sık iğne. Bir arttır. 2 sık iğne. Bir arttır. Sıramı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sıramıza geçeceğiz. Geldik 5. sıraya. 3 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 bir tane arttıracağız. 3 sık iğne. 3 bir arttıracağız. 3 sık iğne. 1 2 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 3 bir arttırıyorum. Sırayı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sıramıza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 sıra 6. 7. 8. sıralar. Siz reklamları seyredip bana destek olurken arkadaşlar 3 sıra daha, her sırada 30 adet sık iğne olacak şekilde örelim. Evet arkadaşlar 3 sırayı tamamladım ve sırayı birleştireceğim. Birleştiriyoruz. Çıktığımız zincirin içine batıyoruz ve birleştiriyoruz. Bir zincirle yeni sıraya geçiyoruz. Yani bu çıktığımız bir zincirin içine sıra sonunda bu zincirin içine batıp birleştiriyoruz. Geldik 9. sıraya. Burada 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 1 2 3 4 bir tane arttıracağım. 1 2 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 bir tane arttırıyorum. 1 2 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 bir tane arttırıyorum. 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 bir tane arttıracağım. 1 2 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 bir tane arttıracağım. 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 bir tane arttıracağım. 1 2 sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sıramıza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar 2 sıra daha, her sırada 36 adet sık iğne olacak şekilde öreceğiz. 2 sıra daha düz örelim. Evet, 2 sırayı ördüm, tamamladım. Şimdi ipi keseceğiz. İpi kısa kesiyoruz ve ipimizin rengini değiştiriyoruz. Bundan sonra beyaz iple devam edeceğim. Beyaz ipimizi alalım. Nereden devam edeceğiz? Şimdi bakın. Burası birleştir yaptığımız yer. Buradaki
deliğe değil de onun bir öncesine batacağım. Şimdi ipimizi bağlayacağım. Bir sıra daha 36 adet sık iğne öreceğiz. 1 2. Evet, sırayı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sırama geçiyorum. 13. sıra 5 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane arttırıyorum. 1 2 5 sık iğne, bir arttır. Bu grubu tekrarlayacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu çalışmayı tekrarlayalım. Evet, son arttırmayı da yapıyorum. Sırayı birleştireceğim ve bir zincirle yeni sıraya geçeceğim. Bu sıramızda toplam 42 adet sık iğne olmalı. Geldik 14. sıraya. 14 ve 19. sıralar toplam 6 sıra arkadaşlar. Her sırada 42 adet sık iğne olacak şekilde öreceğiz. Evet, 6 sıra örgümü tamamladım. Şimdi sırayı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sıraya geçeceğim. 20. sıra 5 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane azaltıyorum. Şimdi 5 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayalım, örelim arkadaşlar. Evet, son azaltmayı da öreceğim ve sıramı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sıraya geçeceğim. Bu sıramızda toplam 36 adet sık iğne olmalı. Geldik 21. sıra. 4 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4. Bir tane azaltıyorum. 4 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Bu sıramızda da toplam 30 adet sık iğne olmalı arkadaşlar. Sıra 22. 3 sık iğne öreceğim. 1 2 3 bir azaltma. 3 sık iğne, bir azalt. Sıra sonuna kadar tekrarlayacağız arkadaşlar. Sıramız bittiğinde bu sıramızda toplam 24 adet sık iğne olmalı. Sıra 23. 2 sık iğne öreceğim. 2 bir azaltma. 2 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar 6 kez tekrarlayacağız. Bu sıramızda da 18 adet sık iğne olmalı. Sıra 24. Bir sık iğne öreceğim. Bir azaltıyorum. Bir sık iğne, bir azalt. Bu grubu sıra sonuna kadar 6 kez tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplam 18 adet sık iğne olmalı. Son sırayı örmeden evvel içini arkadaşlar elyafla dolduralım. Evet arkadaşlar, içini ben elyafla doldurdum. Şimdi son sırayı öreceğiz. Son sırada 6 adet azaltma örüyoruz. Birinci azaltmam. İkinci azaltmam. Üçüncü.
4, 5. ve 6. Bir zincir kaydırmayla sırayı birleştireceğim ve ipi kısa keseceğiz. İçeride saklayacağız. Şimdi çalışmamıza gaga örerek devam ediyoruz. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ipliği sıkıştıracağım. Sırayı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sıraya geçeceğim. İkinci sırada arkadaşlar 2 sık iğne öreceğiz. 1, 2, bir tane arttırıyorum. 1, 2, 2 sık iğne örüyorum. 1, 2, bir tane arttırıyorum. 1, 2, sırayı birleştireceğim. Ve bir zincirle yeni sıraya geçiyorum. Üçüncü sırada 3 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, bir tane arttıracağım. 1, 2, 3 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, bir tane arttıracağım. 1, 2, sırayı birleştiriyorum. Gagayı bitirmiş oluyoruz. İpliği dikiş payı bırakarak uzun keselim. Şimdi sıra geldi kanatları örmeye. Ben daha koyu tonda bir yeşil renk iplik seçtim. Şimdi sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ipliği sıkıştırıyorum ve sıramı birleştireceğim. Bir zincirle yeni sıraya geçiyorum. İkinci sırada bir sık iğne örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne, bir arttır, bir sık iğne, bir arttır. Sırayı birleştirin. Bir zincirle yeni sıraya geçeceğim. Üçüncü sıra. 9 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sırayı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sıraya geçiyorum. Dördüncü sıra 2 sık iğne öreceğim. 1, 2, bir tane arttırıyorum. 1, 2, 2 sık iğne öreceğim. 1, 2, bir tane arttıracağım. 2, 2 sık iğne öreceğim. 1, 2, bir tane arttıracağım. 1, 2, sırayı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sıraya geçeceğim.
Bu sırada arkadaşlar 12 adet sık iğne olmalı. 5. sıraya geldiğimizde 12 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 12 sırayı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sıraya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar 6. sırada 6 tane azaltma öreceğiz. Birinci azaltma, ikinci azaltma, üçüncü azaltma, dördüncü azaltma, beşinci azaltma ve son azaltmamı da örüyorum. Sıramı birleştireceğim. İpi uzun bırakarak, dikiş payı bırakarak keselim arkadaşlar. Minik kuşumuzun kafasına dikeceğimiz çiçeğini örmeye. Başlangıçta 13 adet zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 adet zinciri çekiyorum. Şimdi 4. zincirin içinden itibaren örmeye başlayacağız. Şimdi 4. zinciri bulacağız. Bunu 1 sayıyoruz. 2, 3, 4. Dördüncünün içine bir tane ikili trabzan öreceğim. Sonra bir sonraki zincirin içine aynı yere 2 tane ikili trabzan öreceğim. 2 ve sıra sonuna kadar bunu tekrarlayacağız. Bir tane ikili trabzan, sonrakine aynı yere 2 tane ikili trabzan, sonuna kadar tekrarlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı bitirdim. Şimdi ipliği dikiş payı bırakarak keselim. Sıra geldi kuyruk örmeye. Bunun için yeşil ipliği kullanacağım. Kafa kısmını ördüğüm renkle öreceğim. 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi ikinci zincirin içinden itibaren 3 tane sık iğne öreceğim. 3 2 tane yarım trabzan öreceğim. 1 2 2 tane ikili trabzan öreceğim. 1 2. Şimdi bu sondaki zincirin içine 7 tane ikili trabzan öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 2 tane ikili trabzan öreceğim. 1 2 2 tane yarım trabzan öreceğiz. 1 2 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 ve üçüncüyü de örüyorum. İlk sık iğnenin içinden birleştiriyorum. Çalışmamızı bitiriyoruz arkadaşlar. İpliği dikiş payı bırakarak keselim. Evet arkadaşlar, tüm parçaları tamamladığımıza göre şimdi parçaları dikebiliriz.
Ben mümkün olduğunca dikişlerini de net görebilmeniz için belirli renkler seçmeye dikkat ettim. Dikiş yerlerini görebilmeniz için renk kombinasyonlarını siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi kuyruğu arkadaşlar bu şekilde dikebilirsiniz. Kanatlarını da bu renk değişikliklerinin tabii bu renk değişikliklerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu kısmı yeşil, bu kısmı beyaz ya da her ikisini farklı renklerde değişik farklı renkler kullanarak kombin edebilirsiniz. Gagasını buraya iğneledim. Yani renk değişikliğinin olduğu 1, 2. İkinci sıradan itibaren iğneledim. Gördüğünüz gibi yine kanatlarda ikinci sıradan itibaren aşağı açıda sol aşağı tarafa doğru uç noktaları kanatlarının bakmalı. Ve saçındaki minik gülünü de tepe noktasına böyle tutturdum. Onu da buraya dikeceğiz. Şimdi sizler de parçaları gösterdiğim şekilde ve gösterdiğim sıralarda yerleştirerek simetri bir şekilde dikiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çalışmamı ben tamamladım. Gördüğünüz gibi tatlı kuşumuzu da tamamlamış oldum. Gözlerine ifade verdim. Sanki gözlerini kısmış gülüyormuş gibi. Ama siz de istediğiniz şekilde ifade verebilirsiniz gözlerine. Bütün parçalarını gördüğünüz gibi diktim, tamamladım. Kolay bir tarifti. Yeni başlayanlar, amigurumi ile yeni tanışmış olan arkadaşlarımız için de kolay bir tarifti. Biraz da onları düşünelim. Amigurimi'ye yeni başlayanlar için de ara ara böyle kolay tarifler vermeye devam edeceğim. Ben videomu seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine dokunarak da bildirimlerinizi açabilir. Videolarımdan yayınlandığı andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Yine sağ alt köşedeki ekranın köşesindeki kırmızı logoya dokunarak da kolaylıkla abone olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bolca örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.